Mayıs ayında yayınlanacak olan bütün Kore dizilerini anlatacağım bir video ile geldim. Yani resmen dizilerin her biri diyor ki beni ne olur izle. Yani şu ikili bile yeterli şu an. Konusunu anlatmama gerek yok gerçekten. Bir şekilde onu tanıyan birinden de böyle hakkında çok tatlı yorumlar duymuştum. Koreli birisi vardı. Yeter de artık yeter. Lütfen güzel dizi çekmeyin. Ben çok yoruldum. Fragmanını izledim. Arkadaşlar çok güzel görünüyor fragmanı. Bu ayın videosunda beni en çok heyecanlandıran dizilerden bir tanesi buydu. Eğer unutmazsam belki buna da bakabilirim ama keşke Viajun'da olaydı be. Çok iyiydi orada. Ama bu dizinin afişine aşık oldum. Hatta ilk gördüm. Bu ne be dedim. Bu nasıl bir afiş? Hiçbir şey anlaşılmıyor dedim. Bu cümleyi kaç dizi için kurdum acaba ya? Bu söylediklerimin yarısını da izlemedim bu arada. Yine Jong Kyun-ko, yine komedi. Bayılıyorum ben bu adamın komedilerine. Sadece o var diye izlediğim çok dizi oldu. Bu da onlardan bir tanesi olacak muhtemelen. Merhaba arkadaşlar, Uzan Dost'una hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir hafta daha, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu hafta yine size klasikleşmiş bir seri olan, Mayıs ayında yayınlanacak olan bütün Kore dizilerini anlatacağım bir video ile geldim. Bu ay tam 9 tane dizi yayınlanmaya başlayacakmış. Gerçekten bazıları bayağı bir dikkatimi çekti. Çok güzel diziler var içlerinde. Sanki hiç izleyecek dizim yokmuş gibi okurken bunların da neredeyse hepsini izlemek istedim. O zaman lafı fazla uzatmayalım. Haydi hemen dizilerimize geçelim. İlk dizimizin adı Spring of Youth. SBS'te yayınlanacak, 10 bölümden oluşacak. 6 Mayıs'ta yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları Ha Yun-jong, Park Ji-hoo ve Lee Sung-yeop. Çok pozitif bir kişiliğe sahip olan Sakye, en popüler K-pop grubu The Crown'un vokalisti ve gitaristi. Fakat bir sebepten dolayı bir gece gruptan atılıyor ve Hanju Üniversitesi'nde üniversite öğrencisi olarak kampüs hayatına başlıyor. Haliyle bir anda daha önce hiç deneyimlemediği kaotik bazı şeyler yaşıyor burada. Orada Kim Bom'la tanışması ve ona aşık olması kaderinde vardır demiş özette. Kim Bom bir grup arkadaşıyla birlikte üniversitede bir bando kulübü kuruyor. Amerika'da okumak gibi bir hayali varmış. Fakat annesi 6 yıl önce hayatını kaybedince bu hayalinden vazgeçiyor. Hanju Üniversitesi'nde müzik okumaya başlıyor. Parlak bir kişiliğe sahip ve birçok yarı zamanlı iş deneyimi varmış. Tabii ki bu ikili birbiriyle burada tanışacaklar belli ki ve aralarında bir aşk başlayacak. Zaten özette de bunu söylemişler. Böyle belli ki bir gençlik dizisi, üniversite ortamlarını anlatacak bir dizi. Çok ilgimi çeken bir oyuncusu yok. Konusu da bana biraz klişe, klasik geldi ama bilginiz olsun efendim. 6 Mayıs'ta SBS'te 10 bölümlük böyle bir dizi başlayacakmış. Geçiyorum bir diğer diziye. Second Shot on Love TVN'de 12 Mayıs'ta yayınlanmaya başlayacak. Başrol oyuncuları Soyoung ve Gongmyong. Konusundan bahsedelim. Hang Eum-jo yani Soyoung'un karakteri önde gelen bir Kore otomobil şirketinde 10 yıllık deneyimli bir araba tamircisi. Evet, doğru duydunuz. Başrol kadın karakterimiz bir araba tamircisi. İşinde çok iyi ve iş yerinde insanlarla sosyalleşmekten çok zevk alan bir kadın. Alkol içmekten de çok hoşlanıyor ve kendisini mantıklı bir içici olarak görüyor. Bir gün Seul'den memleketine dönen ilk aşkı ve arkadaşı Soyijun'la yeniden bir araya geliyor. O da Gongmyong'un karakteri. Soyijun Seul'deki prestijli bir üniversite hastanesinde bir tıp uzmanı olarak çalışıyordu. Fakat bilinmeyen bir nedenden dolayı memleketine geri dönüyor ve halk sağlığı merkezinde müdür olarak çalışmaya başlıyor. Başrol kızımızın aksine Soyijun alkolden nefret ediyor. Bu arada bizim kız da artık o kadar çok içiyor ki herhalde alkolik olarak etiketlenmeye başlıyor ve içkiyi bırakmak için kendine meydan okuyor. Tahminlerimce bizim kız alkolü bırakma sürecinde de bizim erkek başrolümüzle de bazı şeyler yaşayacak diye düşündüm ben konuya baktığımda. Tabii ki benim çok ilgimi çekmedi. Çok izleyeceğimi zannetmiyorum ama yine de başrol oyuncuları tatlıymış. Bakalım, yorumlara da bakmak lazım tabii ki. Eğer çok pozitif yorum olursa merak edip buna da bakabilirim belki. Geçiyorum bir diğer diziye. Tastefully Yours Ena kanalında 12 Mayıs tarihinde yayınlanacak. 10 bölümden oluşacak. Başrol oyuncuları Kang Han-il, Go Min-si, Kim Shin-rong ve Yoo So-bin. Kang Han-il'in karakteri büyük bir gıda şirketinin halefi ve Seul'de lüks bir restoran işletiyor. Fakat böyle lezzetle çok da bir alakası olmayan, tamamen işi formalite icabı yapan bir adam. Go Min-si'nin karakteri de lezzete deli olan bir şef. Bir eyaletin ücra bir köşesinde tabelası bile olmayan tek masalı bir restoran işletiyor kendisi. Hayatlarının her alanında birbirinden tamamen farklı olan bu iki karakter bir şekilde Jeonju'da küçük bir restoran işletmeye başlıyorlar. Bunu yaparak birlikte büyürler ve birbirlerine aşık olurlar demiş özette. Şimdi ben bu dizinin fragmanı
fragmanını izledim. Çünkü Kanganıl'ı çok severim artık. Beni takip ediyorsanız zaten favorilerimden bir tanesi olduğunu biliyorsunuzdur. Kanganıl varsa dedim ben bu diziye bakarım. Fragmanını izledim. Arkadaşlar çok güzel görünüyor fragmanı. Kanganıl müthiş olmuş orada. Böyle bir de zengin, tam böyle gıcık. Bir de onun ukalalığı şeydir ya, görmüşsünüzdür dizilerde. Ciddi bir ukalalığı yoktur onun. O onu mutlaka bir şebekliğe, bir komediye çevirir o işi. İnanılmaz komik görünüyordu. Fragmanında bile izlerken bayağı bir güldüm. Gomishi ile de çok güzel bir zıtlık oluşturmuşlar. İkisi çok güzel didişiyorlardı ara ara. Tabii ki de sonrasında aralarındaki yakınlaşma sahneleri, hatta tek tük onları da gösterdiler falan. Bayıldım. Fragmanına bile bayıldım. O yüzden bu dizi çıktığında inşallah mutlaka izlemek istiyorum. 4 gözle beklediklerinden bir tanesi oldu. Sadece neden 10 bölüm, ona takılmış durumdayım. Ama 12 Mayıs'ta Ena'da yayınlanmaya başlayacakmış. Hatta bunu inşallah çıktığında güncelde izlemek istiyorum. Bu ayın videosunda beni en çok heyecanlandıran dizilerden bir tanesi buydu. Geçiyorum bir diğerine. Shark the Storm TV Inc.'te yayınlanacak. 6 bölümden oluşacak ve 15 Mayıs'ta yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları Kim Min-suk, Lee Yoon-wook, Bae Myung-jin, Lee Jong-yoon ve Park Jin. Şimdi bunun açıklamasını yapacağım ama öncesinde şu bilgiyi vermem gerekiyor. Bu dizi Shark the Beginning diye bir film vardı. Onun devamı. Onun da başrolünde Kim Min-suk oynuyordu. Hatta artı olarak Wee Ho-jun'la bir tane daha çocuk vardı. Adını şu an hatırlamıyorum. O üçünün başrolünde olduğu bir filmdi. Bunu da onun devamı niteliğinde dizi şeklinde yapmışlar. Önce o filmin konusunu anlatacağım. Kim Min-suk çok böyle ezik, sessiz, sakin bir karakterdi o filmde. Fakat okulda da onu çok zorbalayan bir tane gıcık bir çocuk vardı. Onunla aralarında kötü bir şey yaşanıyor ve sonrasında bizim bu ezik olan çocuk hapse girmek zorunda kalıyor. Hapse girdiğinde de haliyle orada da etrafındaki herkes iri yarı suçlular falan, orada da bayağı bir korkuyordu. Ama orada kendisiyle aynı hapishanede bulunan Wee Ho-jun'un canlandırdığı karakterle tanışıyor. Onun da şöyle bir özelliği var. Kendisi büyük bir dövüş müsabakasında şampiyon olmuş. Ailesiyle alakalı bir şey yaşanmış ve onun üzerine de birine bayağı bir zarar vermişti filmde. Öldürdü mü hatırlamıyorum o kısmını. Ve o yüzden de o da hapse giriyor. Sonra bizim çocuk dövüşü öğrenmek için, sırf kendisini korumayı öğrenebilmek için Wee Ho-jun'un yanına gidiyor ve ondan yardım istiyordu. Böyle bir hikayesi vardı filmin. Dizide de bizim yine bu çocuk Kim Min-suk, yani ezik dediğim çocuk, hapisten çıktıktan sonra karma dövüş sanatları dövüşçüsü olmak için eğitim almaya devam ediyor. Aslında zaten hapishanede aldığı eğitimin devamı gibi bu. Suçlu olarak damgalanmış olmasına rağmen yine de günlük hayatında gayretle yaşamaya devam ediyor. Bir gün bizim çocuk çete lideri Hyun Woo-young'la karşılaşıyor. O çete lideri de bir dövüş ustası ve sadece zevk olsun diye şiddet dolu bir yasa dışı dövüş sanatları ligi yönetiyor. Kim Min-suk da hayatta kalabilmek ve sevdiklerini koruyabilmek için maalesef bu çete liderine karşı gelmek zorunda kalıyor. İlk filmdeki ezikliğini hatırlayınca bayağı bir zor olacak bu onun için. Her ne kadar filmin içerisinde dövüş sanatlarını öğrenmeye başlamış olsa da. Ben filmini izlemiştim. Çok güzeldi. Eğer olur da siz bu diziyi izlemek istiyorsanız öncesinde filmi izlemeniz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hapisten çıktıktan sonra falan diyor ya, bayağı aslında ilk filmin birebir devamı gibi görünüyor. Zaten emin olun sıkılmadan da izleyeceğiniz bir film olur. Ben çok sevmiştim. Hem aksiyonu, heyecanı vardı. Hem de Kim Min-suk'un dönüşümü çok güzeldi. Wee Ho-jun'un karakteri falan çok güzeldi orada. O yüzden bu diziyi izlemek isteyenlere baştan uyarmış olayım. Filmini de izlerseniz bence bu diziyi daha iyi anlarsınız. 6 bölümlükmüş zaten dizisi de. Filmini çok sevmiş olduğum için bu da ilgimi çekti. Eğer unutmazsam belki buna da bakabilirim ama keşke Wee Ho-jun da olaydı be. Çok iyiydi orada. Neyse, geçiyorum bir diğer diziye. Dear Honrang Netflix'te yayınlanacak. 16 Mayıs'ta yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları Lee Jae-wook ve Cho Bo-ah. Konusu şöyle. Honrang zengin bir ailede doğmuş ve Chosun'daki büyük bir tüccar derneğinin varisi. Fakat daha 8 yaşındayken aniden ortadan kayboluyor. Üvey ablası Jae, o da Cho Bo-ah, Honrang'ı bulma umudunu asla kaybetmiyor. Bunun için elinden gelen her şeyi yapıyor. Tüccar derneğinin en güçlü figürü ve kibirli annesi oğlunun ortadan kaybolmasından bu yana da çok zor zamanlar geçirmiş. Aradan tam 12 yıl geçiyor ve artık 20 yaşında olan Honrang birden geri dönüyor. Fakat kaybolmasından önceki hiçbir şeyi hatırlamıyor. Ayrıca kendisiyle ilgili de bir sır taşımaktadır demişler, artık onun ne olduğunu bilmiyoruz. Jae, Honrang'ın gerçek Honrang olmadığından şüpheleniyor ve ona ilgi duymaya başlıyor. 20 yaşındaki Honrang dediğimiz kim? Tabii ki de Lee Jae-wook'un canlandırdığı karakter. Bunun da fragmanını izledim. Bu da çok güzel görünüyordu. Bayağı sağlam bir aksiyonu var belli ki. Honrang orada, o Lee Jae-wook'un karakteri bayağı güzel olmuş. Tahminim
Tahminimce zaten bakın daha 16 Mayıs'ta yayınlanacağı için dizi bunu spoiler olarak adlandırmazsınız diye umut ediyorum. Şu anda tamamen fikir yürütüyorum. Tahminimce tabii ki de Hong-Rang bizim kızın kardeşi çıkmayacaktır. Muhtemelen başka bir hikaye var orada. Yani bu ikilinin çift olmasını istiyorsak dizide, aralarında bir yakınlaşma olmasını istiyorsak kardeş olmamaları lazım. Ha ama üvey kardeş, üvey abla vurgusunu yapmalarının da bir sebebi var mı? Orasını da izleyince göreceğiz artık. Benim çok ilgimi çekti. Netflix'te de yayınlanacakmış zaten. Muhtemelen benim de önüme düşecek. Listeme direkt almayı düşünüyorum. Bu diziyi de yayınlandığı zaman izlemek istiyorum. Bayağıdır da dönem dizisi izlemiyordum. Özlemiştim de. Lee Jae-wook'un da bayağıdır bir şeyini izlemiyordum. Konusu da çok hoşuma gitti. Bu diziyi de yüksek ihtimalle izlerim diye düşünüyorum. İnşallah tabii. Geçelim bir diğerine. Bir diğer dizimizin adı Nine Puzzles. Disney Plus'ta yayınlanacak. 21 Mayıs'ta yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları Kim Dami ve Son Suk-ku. Bir gece Yina'nın annesi, babası, arkadaşı gibi gördüğü, çok sevdiği amcası öldürülüyor. Ve amcasının cinayetinin tek tanığı da bizim kız. Bu Yina da kim? Tabii ki de Kim Dami'nin canlandırdığı karakter. Bir de Son Suk-ku'nun canlandırdığı karakter var. O da bu dizide polis. Amcasının cinayetinde katil olarak yeğeninden şüpheleniyor. Sonra aradan 10 yıl geçiyor. Bizim kız artık bir suç profil uzmanı olarak çalışmaya başlıyor. Son 6 yıldır da Seul Metropolitan Polis Teşkilatı'ndaki suç analiz ekibinin bir üyesi. Genellikle Yina bir suç mahallinde o suçun nedenini ilk anlayan kişi oluyor. Bu arada bir de amcasını öldürdüğünü düşünen Son Suk-ku'nun karakteriyle orada yeniden tanışıyor. Cinayetin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için bu ikili birlikte çalışmaya başlıyorlar. Böyle arka arkaya fragmanlarına da bakmak istedim bu sefer. Bunun da izledim fragmanını. Görsel olarak bir kere bayağı bir ilgi çekici görünüyor. Son Suk-ku da Kim Dami de böyle cuk oturmuş o rollere gördüğüm kadarıyla fragmanından. Ama artı olarak bir şey daha söyleyeceğim. Bu dizinin afişine bayıldım. Şu an zaten yanında görüyorsunuz. Muhtemelen gördüğünüzden çok bir şey anlamıyorsunuz. Zaten ben de ilk baktığımda bir şey anlamadım. Böyle yakınlaştırdım. Bir de fragmanı gördükten sonra böyle bir şeyler çağrıştırmaya başladı bende afişte. Afiş muhtemelen bize dizinin konusuyla alakalı değişik küçük küçük spoilerlar veriyor ama biz haliyle konuyu bilmediğimiz için çok bir şey anlamıyoruz. Ama afişini kim yaptıysa çok zekice yapılan bir afiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü bayağı çizim gibi tek tek bir şeyler çizmişler oraya. Bir şeyler yapmışlar ve onların her birinin bence bir karşılığı var. Ben biraz afiş delisiyim, bilmeyenler için söyleyeyim. Afişlere çok dikkat ediyorum. Üniversiteden beri de böyle bir takıntım var. Niye bilmiyorum. Ama bu dizinin afişine aşık oldum. Hatta ilk gördüm. Bu ne be dedim. Bu nasıl bir afiş? Hiçbir şey anlaşılmıyor dedim. Dediğim gibi sonrasında yaklaştırınca detay bir şeyleri orada anlatmaya çalıştıklarını gördüm. O yüzden bu diziyi çok izlemek istiyorum. Disney Plus'ta yayınlanacakmış. Bölüm sayısı yazmıyor ama 21 Mayıs'ta unutmazsam eğer buna da bakmayı çok istiyorum. Geçiyorum bir diğer diziye. Sıradaki dizimizin adı Our Unwritten Soul. TVN'de 24 Mayıs'ta yayınlanacak. Başrol oyuncuları Park Bo-young ve Jin Young. Park Bo-young bu dizide iki farklı karakteri canlandıracak. Aslında ikiz kardeşleri canlandıracak. Yomiji ve Yomire ikiz kardeşler fakat görünüşleri dışında her şeyleri farklı. Küçük kız kardeş Yomiji gelecek vadeden bir atletizm sporcusu olarak geçirdiği kısa bir dönemin ardından işini sonlandırıyor ve özgür bir hayat yaşamayı seçiyor. Abla Yomire ise bir mükemmeliyetçi, okul günlerinden beri elit bir yol izliyor. Şu anda bir devlet şirketinde çalışıyor. Bu ikisi bir nedenden dolayı hayatlarını değiştirdikleri konusunda bazı yalanlar söylemeye başlıyorlar etraflarına ve sonrasında da gerçekten hayatlarını değiştirmek zorunda kalıyorlar. Bu arada bir de Jin Young'un canlandırdığı karakteri anlatayım. Lee Ho-soo. O da bir avukat ve büyük bir hukuk firmasında çalışıyor. Yakışıklı ve kaygısız bir tavrı var fakat normal bir hayat yaşayabilmek için de hayatı boyunca sıkı çalışmak zorunda kalmış. Geçmişinde bir şey olmuş ve bu olay onun hayatını tamamen değiştirmiş. Sonrasında bizim bu ikiz kardeşlerle beklenmedik bir şekilde bir araya geliyor. Bu Yomiji, Yomire ve Lee Ho-soo'nun gerçek benliklerini bulmalarına yol açıyormuş. Buradan baktığımda sakin, sade bir hikaye gibi görünüyor ama hani Yomiji ile Yomire'nin hikayesine, Jin Young'un hikayesine bunları bilmiyoruz şimdi. Onların hikayeleri de çok enteresan olabilir. Ben Park Bo-young'u da Jin Young'u da çok sevdiğim için vaktim olursa buna da bakmak istiyorum. Bu cümleyi kaç dizi için kurdum acaba ya? Bu söylediklerimin yarısını da izlemedim bu arada. Ama ilgi çekici çünkü ben dediğim gibi Park Bo-young'a bayılıyorum. Konusu da bende bir miktar merak uyandırdı. Bakalım çıkınca artık duruma göre karar veririm diye düşünüyorum. Geçelim bir diğer diziye. Oh My Ghost Clients NBC'de yayınlanacak. 30 Mayıs'ta yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları Jung Kyung-ho, Sorina ve Cha Hak-yeon. Jung Kyung-ho hayaletleri görebilen bir işçi avukatı olan Nomujin rolünü canlandıracak. Geçimini sağlamak ve ofis kirasını ödemek için mücadele eden Nomijun işçi kamplarında dolaşıyor. Fakat bir gün bir kaza geçirip ölümden dönüyor. Hayaletleri görmeye başlıyor. Sonra isteksizce o hayaletlerin kendisine getirdiği işçi sorunlarını çözmeye
çözmeye başlıyor. Fakat zamanla onların hikayeleriyle birlikte bu da kişisel olarak gelişmeye, değişmeye başlıyor. Sorina, Nomuji'nin başarısız ofisini yeniden canlandıran beyni ve onu ayakta tutan kişi. Aslında sabit bir mesleği yok ama para kazanma konusunda inanılmaz derecede keskin bir karakteri var. Chahakyon da eski bir gazeteciden video içerik üreticisine dönüşen genç bir adam. Yakışıklı bir görünümü var, eğlenceli bir kişiliğe ve tahmin edilemez bir mizah anlayışına sahip. Anlamlı içeriklerden ziyade tamamen izlenme odaklı içerikler yapmış olsa da hayaletlerin hikayelerinden etkilenecek ve diğerleriyle birlikte o da maceradan maceraya atılacak. Yine Jong Kyun-ko, yine komedi. Bayılıyorum ben bu adamın komedilerine. Jung Kyun-ko lütfen hep komedi yapsın. Onun çünkü o ciddi surat ifadesiyle bağırmaları, koşmaları, korkmaları falan inanılmaz eğlendiriyor beni. Bunun da fragmanında yine aynen öyleydi. Bayağı bir güldüğüm sahneler oldu. Kısacık fragmanda bile. Çok seviyorum Jung Kyun-ko'yu. Sadece o var diye izlediğim çok dizi oldu. Bu da onlardan bir tanesi olacak muhtemelen. Konusu da ilgimi çekti. Böyle genelde hayaletlerin sorunlarını çözmeye çalışan ekipler falan olduğunda güzel hikayeler oluşturuyorlar. Dramatik, etkileyici hikayeler oluşturuyorlar. O da böyle absürt bir ekiple birleşince muhtemelen güzel bir şey çıkacak ortaya. Çok ilgimi çekti. Yine yeniden bu diziyi de izlemeyi çok istiyorum. Artık yeter da geçiyorum son diziye. Bu ay anlatacağım son dizimizin adı Good Boy. JTBC'de 31 Mayıs'ta yayınlanmaya başlayacak. Başrol oyuncuları Park Bo-gum'la Kim So-yoon. Yani resmen dizilerin her biri diyor ki beni ne olur izle. Yani şu ikili bile yeterli şu an. Konusunu anlatmama gerek yok gerçekten. Yine de bahsedeceğim. Park Bo-gum'un canlandırdığı karakter olimpiyat boks altın madalyalı bir sporcu. Fakat hayatında bazı zorluklarla karşılaşıyor. Olimpiyat madalyalı kariyeri sayesinde polis memuru oluyor ve polis memuru olarak da kendisine yepyeni bir yol çiziyor. Kim So-yoon'un canlandırdığı karakter de olimpiyat atıcılık altın madalyalı bir sporcu. Güzel görünümü nedeniyle atıcılık tanrıçası olarak adlandırmışlar bu kızı. Halk tarafından çok seviliyor. Fakat bir gün dünyayı şok eden bir olay nedeniyle spor atıcılığını bırakıyor ve polis memuru oluyor. Ve sonrasında polis memuru olan bu ikili vicdansızlığın ve adaletsizliğin kol gezdiği bir dünyaya karşı mücadele edecekmiş. Yani en geniş haliyle böyle özetlemişler. İnanın konusunun bir önemi yok. Bazı oyuncular tek başına bir diziyi izletmeye yeterlidir. Park Bo-gum da yine onlardan bir tanesi. Tıpkı az önceki söylediğim Jung Kyun-ko gibi. Park Bo-gum da müthiş bir oyuncu. Şu an zaten hali hazırda bu IU ile olan dizisini izliyorum. Gerçi biraz yavaş izliyorum. 3 bölüm oldu henüz ama çok güzel bir çocuk. Ben bunu yıllar öncesinde de zaten izlediğim ilk dizisinde de bayılıyordum. Şimdi de bayılıyorum kendisine. Bir şekilde onu tanıyan birinden de böyle hakkında çok tatlı yorumlar duymuştum. Koreli birisi vardı. Bizzat tanıyan birisiydi ve çok güzel şeyler söylemişti Park Bo-gum'la alakalı. Ondan beri de benim bu çocuğa olan sevgim bayağı katlanarak arttı. Good Boy da yine ilgimi çekenlerden bir tanesi. Sadece Park Bo-gum için. Kim So-yoon'u da severim bu arada. O da tatlı bir kız. Artık bilmiyorum bütün bunlara ne ara oturup izleyeceğim. Bir de eskisi kadar sık ve seri de izleyemiyorum o dizileri. Eskiye oranla daha da yavaşlamış durumdayım ama elbet bunlara da sıra gelir diye düşünüyorum. Allah kısmet ederse tabii ki ama söylediklerimin ilk 2 saat sonrasındaki anlattıklarımın hepsi çok ilgimi çeken diziler oldu. Yeter de artık yeter. Lütfen güzel dizi çekmeyin. Ben çok yoruldum. Ben sizi takip etmekten çok yoruldum. Komple bırakmaya da içime el vermiyor. Hep böyle aklım bir taraflarım böyle buralarda kalıyor. Bu dizilerde kalıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sonumuz ayrı olsun artık. O zaman bu sayede Mayıs ayında yayınlanacak olan 9 tane diziyi de sizinle paylaşmış oldum. Umuyorum yine atladığım eksik kalan bir dizi olmamıştır. Bazen çünkü Asyan Wiki sağ olsun eksik yazabiliyor dizileri. Onun haricinde gerçi diğer sitelere de baktım ama orada da çok fazla bulamadım. Good Boy'un da mesela Asyan Wiki'de tarihi net değil. Başka sitelerde 31 Mayıs'ı gördüğüm için aldım direkt tarihli olarak. Neyse ki onu da bu listeye almış oldum. Başlayacaksa da başlamayacaksa da ben es geçmeyeyim de sonrasını artık kendileri bilirler. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğene tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hype puanı vermeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.